O çocuk. Ben oydum. O çocuk var ya. Yaratıksın abi yani. Böyle kaçık bir tipe dönüştüm. O televizyona çıkan çocuk var ya. Dövdüm ben onu. Onu bir güç göstergesi olarak Ünvan sunuyor. maçına döndük. Evet. Anlıyorum. Ama çok zor oluyor çocuk için. Yani bir çocuk için çok zor oluyor. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Merhaba. Ne konuşacağız bugün? Bugün bence özgüven ve başarısızlık korkusundan bahsedelim mi? Ne dersin? Bence muazzam bir konu. Harika bir başarısız olduğum için bence bu başarısızlıkla ilgili biraz da böyle 2000'li yıllarda gelmiş olan enteresan bir durum var. Yani başarısızlıktan korkmak, başarısızlığı son derece kötü etiketlemek gibi bir hal var. Bu bana çok garip geliyor açıkçası. Şu an mesela benim başarılı bir insan olduğumu düşünen insanlar var. Muhtemelen bu videoyu izleyenler içinde de vardır. Biz de öyle düşünüyoruz canım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. O işte ben vitrini parlak tuttuğum için abi. Aslında bence ben başarılı bir insan değilim. Ben örnek alınacak bir insan değilim. Benim örnek alınacak olan tarafım galiba işte bu halimden bahsedebiliyor olmam. Bir de başarısızlık hakkında konuşmak için önce bir başarısızlığı tanımlamak lazım diye düşünüyorum. Başarısız bence denemekten vazgeçendir. Çünkü denemeye devam ettiğin sürece hedefine giden yolda bir adım atmaktasındır. Bir de başarı çok övülen bir şey. Herkes başarıyı görüyor. Herkes başarılı insanları görüyor. En azından sosyal medyada orada burada. Bundan bahsetmeyi çok seviyoruz çünkü bunun bir satışı var. Ama başarısızlık sana çok kıymetli bir şey kazandırıyor. Deneyim. Ben mesela başarısızlıklarımdan o kadar çok şey öğrendim ki. Başarısızlıklarımdan öğrendiğim şeylerle yeni şeyler yaptım. Onlarda başarılı oldum. Bu gerçekten çok büyük bir şans hayatta. Bugünkü kafamla geçmişime dönüp baktığımda o işte insanların abi ne kadar kötü bir şey yaşadın dediği olay başıma gelen en iyi şeylerden biriymiş aslında. Mesela? Ayrılıklar mesela, biten ilişkiler. Sağlıksız bir ilişkiyi sürdürmek yerine o ilişkinin belki de acı verici bir şekilde bitiyor olması, terk ediliyor olmak. Bence daha iyi. Ya vardır bu videoyu izleyenler arasında da vardır yani. Hani biriyle geçinemeyen bir çiftin çocuğu olmak nasıl bir şey? Eminim aramızda bilen insanlar vardır yani. Ben biliyorum, siz de biliyorsunuzdur. Yani hayatta bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmek. O olduktan sonra bir şekilde devam etmek, yürümeye devam etmek. Bence bizi başarıya götüren şey bu ya. Abi ben burada biraz eğitim sistemini aslında dem vurmak isterim. Çünkü küçüklüğümüzden bu yana hep eğitim görürken başarısızlığın çok ciddi cezalandırıldığını gördük. Eğitim sistemimiz başarısızlığı çok cezalandıran bir yapıya sahip bence. İşte bu sınavdan kalırsan şunu yapamazsın. İşte bu dersten kalırsan sınıfı tekrar edersin. Hep korku verici şeyler var. Yani bu ailede de biraz böyle. Mesela ben matematik konusunda çok böyle başarılı bir insan olmadım hiçbir zaman. Ama benim matematik konusundaki başarısızlığım hakikaten o kadar büyük bir sorun oldu ki. Niye? Çünkü çocuğun her alanda çok başarılı olmasını bekleyen bir eğitim sistemi söz konusu. Bana çok ilginç geliyor. Sözlü diye bir şey vardı. Tahtaya kalkıyorsun, sana bir soru soruluyor. Karşında bir sürü insan var. Bu insanların karşısında bu soruyu cevaplamaya çalışıyorsun. Herkes toplum karşısında çok rahat konuşamayabiliyor. Test diye bir şey var mesela. Ben mesela fotoğrafik olarak algılayan biriyim. Testler mesela beni çok yormuştu. 5 şık var. Bir soru var. Bir cevap doğru. 5 şıkkın içinde bana 4 yanlış gösteriyorsun. Ben o 4 yanlışı görüyorum, buraya bir şekilde kaydediyorum. O bende var yani. Eğitim sistemimizin başarısızlığı bu kadar cezalandırıcı yapıda olması bence bireyin ileride bir şeyleri deneme konusunda son derece çekingen davranmasına sebep olabiliyor. Bunu ben bizim toplumumuzda daha yoğun bir şekilde görüyorum. Benim yayınlarıma genelde genç insanlar geliyor. Şey diyor, abi diyor şunu yapmak istiyorum ama başarısız olmaktan çok korkuyorum. Bunu yapmak istiyorum, işte abime söyledim, bana sen onu yapamazsın dedi. Bence herkesten tavsiye almamak lazım ya. Buna ben de dahilim. Yanlış çevre ve çevrenin yanlış yönlendirmesi de bence aslında günümüzde çok hassas bir konu. Çünkü Cüneyt Özdemir'in yıllar öncesinde olan bir videosunda da vardı. Bu küçüklükten başlayıp bizim gibi erişkin insanlarda bile olan bir sorun esasında. Birisine bir fikrini anlatıyorsun. Ya ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum diye giriş yaptığın anda karşıdaki insan sana onun niye olamayacağını anlatmaya başlıyor. Ve hani hiçbir şey yok. Abi tamam ya ben de sana şuradan bir el atarım. Hani şöyle desteklerim. Ya bu çok nadir olan bir şey günümüzde.
Bu niye böyle bilmiyorum. Bu bir tek bizde var. Mesela ben yurt dışına çok çıkmaya başladıktan sonra şeyi gördüm. Yani burada mesela bir fikri anlattığım zaman en yakınımdaki insanlara bile. Şimdi tabii herkes aynı potaya koymuyorum ama var yani. Bu hepimiz bunu yaşamışızdır. İşte diyorum ki şöyle bir şey yapmak istiyorum. Şöyle yapsak ne güzel olur falan. Sen onu yapamazsın. Onu yaparsan şöyle olur. Senin bunu yapmaya ihtiyacın mı var? Niye sana para mı lazım? Niye kendini yoruyorsun? Dünyayı sen mi kurtaracaksın? Falan 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 falan. Bitmiyor yani o. Bahaneler diyeyim. Yurt dışında birine bir fikrimi söylediğimde ben de şunu yapabilirim diyor. Abi eğri oturup doğru konuşalım. Gerçekler dökülsün. Gerçeklerden bahsedelim. Hepimiz hayal kırıklıklarından acı çekmiş insanlarız, tamam mı? Hepimiz hayal kırıklıklarından çok çekiniyoruz. Çok böyle kalbimizi kırmış, bizi üzmüş veya işte hayal ettiğimiz ama olmamış bir şeyler muhakkak var. Biz hatırlıyoruz bunun nasıl acı verici bir şey olduğunu. Ülkemizde birbirimizi koruma refleksimiz burada devreye giriyor. Uğraşma bununla, niye üzüyorsun kendini, niye yoruyorsun kendini falan filan demelerinin altında bizi korumak isteyen böyle tatlı, sıcak, sevgi dolu bir şey var. Ama bu bize iyi gelmiyor. Bir de kimden tavsiye alıyoruz? Ona bir bakmak gerekiyor. Ben mesela yayınlarımda sıklıkla kendimi şunu derken buluyorum. Geliyor bir arkadaş bana diyor ki şunu yapmak istiyorum. Ne yapayım? Ya da yapayım mı? Bilmiyorum diyorum. Bilmiyorum. Sana bir cevap verirsem ukalalık etmiş olurum. Çünkü seni hiç tanımıyorum. Sana bir tavsiye vermek için seni çok iyi tanımam lazım. Senin potansiyelini biliyor olmam lazım. Güçlü yanlarını, güçsüz yanlarını, nelerden hoşlanırsın, nelerden hoşlanmazsın. Bugüne kadar neler yaşadın? Bunları bilmem gerekiyor ki sana sağlıklı bir tavsiyede bulunabileyim. En azından kendi uzmanlık alanım dahilinde. Bu videoların amacı size bir tavsiye vermek değil. Galiba niye tavsiye vermek istemediğimi anlatmak. Bir de kimden tavsiye almamanız gerektiğini söylemek sanırım. Çünkü insanlar bizim toplumumuzda o sıcaklık, o sevgi, o yardımcı olma dürtüsüyle bence hiçbir bilgisi olmayan bir konuda konuşabiliyor yer yer. Ya ben biraz onu şuna da bağlıyorum. Sen toplumdan farklı bir şey düşündüğünde, genelinden farklı bir şey düşündüğünde dışlamaya çalışıyorlar ya da o fikri ekarte etmeye çalışıyorlar. Hani kendinden biraz şey vardır ya, meyve veren ağaç taşlanır gibi esasında. Çünkü bir ortamda çoğunluk meyve vermiyorsa ve standart grilikte, renksizlikte yaşıyorsa ve arada bir kişi renkli çıktığında ve bu fikrini de özgürce ifade ettiğinde toplum onu bir kendine benzetmeye çalışıyor esasında. Evet, bizim kültürümüzde mesela sürüden ayrılanı kurt kapar sözü bence çok yanlış. Günümüz koşullarında çok yanlış. Bizde herkes gibi olmayı öğütleyen toplumsal bir hal var. Bence eğitim sistemimiz de bu yönde biraz çalışıyor. Üniversiteleri ele alalım. Üniversiteler sana bir işi yapmak için gereken baz bilgiyi veriyor. Ama dünyada artık bu yeterli değil ki. Farklılaşmak zorundayız. Sürüden ayrılmak zorundayız. Evet, sürüden ayrılanı kurt kapabilir. Ama belki de o sürüden ayrılan arkadaşım, her kimse bambaşka bir şey keşfedecek. Dolayısıyla farklı düşünmeyi bu kadar çok eleştirmemekte fayda var. Konservatuvarı kazandığımda ilk derste bize bir şey öğrettiler. İşte hoca geldi, dedi ki arkadaşlar dedi, burada hepiniz sahneye çıkacaksınız. Sahneye çıktığınız zaman hepiniz yanlış şeyler yapacaksınız ya da saçma şeyler yapacaksınız. Bir şey rica ediyorum dedi. Bu derste birbirinize güzel bakmayı öğreneceksiniz dedi. Bu o kadar kıymetli bir şey ki. Karşındaki insana bu rahatlığı sunabilmek. Onun saçmalayabilme hakkına saygı duyabilmek. Hatta onun saçmalamasını destekleyebilmek. Çünkü o saçmalarken bir cümle ediyor, acayip bir şey buluyor. Denemezsen nasıl farklı bir şey yapacaksın? Denemezsen nasıl başarılı olacaksın? Herkes gibi düşünürsen herkesin bulamadığı bir şeyi nasıl bulacaksın? Bence 10'lu yaşlarda kaybetmememiz gereken çok önemli şeylerden biri bu. Ekonomik koşullardan dolayı bir sürü şeyi denemekten uzak duruyoruz. Ama elden geldiği kadar imkansızlıkları da itici bir güç olarak kullanmak mümkün. Ben mesela müzik yapmak istediğimde elime gitar almamıştım. Derdimi anlatacak kadar işte klavye çalıyordum falan ama kafamda bir müzik duyuyordum. Ya dedim yani bunu nasıl yaparız falan. Sonra gitar çalan insanlarla tanıştım. Ne bileyim işte düzenleme yapan insanlarla tanıştım. Gittim işte onlardan bir şeyleri öğrendim. Prodüksiyon yapan insanlarla tanıştım. Yazılımları öğrendim. Niye öğrendim bu kadar şeyi? Neden? Ben neden bunu yaptım? Benim çevremde harika gitaristler var. Çünkü kendine aslında gitmek istediğin yere uygun bir çevre hazırlaman lazım. Hem öyle hem de abi iki kişi aynı rüyayı göremiyor.
Özellikle yaratıcı bir iş yapman gerektiğinde. Senin kafanda bir müzik var ama gitar çalan insan senin kafandaki müziği duymuyor. Notalarla falanla filanla derdimizi anlatabiliyoruz ama kafandaki şeyi yapmak istiyorsan çabalayacaksın, çalışacaksın. Gitar mı çalman gerekiyor? İyi kötü bileceksin. En azından o terminolojiyi konuşacak kadar. Farklı alanlara girme konusunda ben özellikle 2000'lerden sonra ciddi bir çekimserlik görüyorum. Ben zaten yapamam diyor. Ya ben anlamıyorum. 10'lu yaşlardaki bir kardeşimin benim yayınıma gelip de ya ben yapamam zaten onu abi demesini anlamıyorum. Ya bana yapamayacağım söylenen o kadar çok şeyi yaptım ki. Mesela bir arkadaşım bana geldi seni dedi asla konservatuvara almazlar. Zaten dedi işte TRT'de orada burada bir sürü iş yapıyorsun. Yani bir geleceğin var. Buradan devam edebileceğin. Yapma bunu ne gerek var dedi. O gün bir karar verdim mesela vazgeçebilirdim. Ama ben hırslanmayı seçtim. İşte hayatın kırılma anları bence böyle zamanlar. Bir karar veriyorsun. O bir karar anı. O kadar iyi geliyor ki o kırıldığı an. O kırılımdan sonra sen artık daha farklı birisin. Hayatta başka birisin. Ve o zaman merak etmeye başlıyorsun hayatı. Acaba ne yapacağım? Ya merak etmiyor musunuz abi ya? Ben çok merak ediyorum. Ama bu bahsettiğin de biraz yalnız kalarak olabilecek bir şey. Etrafında sürekli bir insan olduğunda insan hani kendi sesini duyamaz ya. Biraz gerçekten kaliteli bir şekilde yalnız kalıp hani bir de öyle bir kavram da var. Kaliteli yalnızlık kavramı ve onunla beraber iç sesini dinleyebilme durumu. Abi yalnızlıkla ilgili benim hayatta hep bir münakaşam oldu. 2013 yılında bir röportajda demişim. Bir insan seni sensin diye sever, değişmiyorsun diye terk eder. Değişirsin, bu sefer de sen artık benim tanıştığım, sevdiğim insan değilsin der, yine terk eder. Sen değişme. En azından gittiğinde yanında bir kendin kalırsın demişim. Bugün hala aynı kafadayım. Ama diğer yandan uyumlanmak çok kıymetli. Bence bir birey olmak için en net şekilde korumamız gereken şeylerden biri yalnızlık. Bunun hani üreten, yazan, çizen, şarkı yapan, sanatla ilgilenen bir insan olmakla hiçbir ilgisi yok. İnsan olmakla bence çok ilgisi var. Ben yayınlarımda bazen diyorum. En son ne zaman gözünüzün içine bakıp aynada kendinize nasılsın diye sordunuz? Bence toplumsal hayatta en aceleyle cevapladığımız soru bu nasılsın sorusu. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? İşte. Hem sorduğumuzda sallıyoruz, cevabını sallıyoruz. Hem bize sorulduğunda sallıyoruz. Kendine sorsana nasılsın diye. Ne kadar keyfin yerinde olursa olsun, ne kadar her şey yolunda olursa olsun, insanın içinde bir yerde her bir duygunun küçücük bir odacığı var, bilmiyorum bir şey yani. Ve gerçekten gözünün içine bakıp nasılsın diye sorduğun zaman o odalardaki bütün duygular bir şekilde kendini ifade etmek istiyor. Bizde mesela mutsuzluk çok abartılıyor sanki. Mutluluksa çok önemsizleştiriliyor. Mesela nasılsın? İyiyim. Okey. Bitti. Bak bunun arkasından yeni bir soru gelmiyor. Kötüyüm dediğin zaman nasılsın? Kötüyüm. Nasılsın? Mutsuzum. Bunu dediğin zaman herkes garipleşmeye başlıyor. Niye kötüsün? Ne oldu? Bilmem ne. Bilmiyorum. Kötüyüm. Kötü hissediyorum. Mutsuz hissediyorum. Bugün böyle hissediyorum. Bunu yaşamak da gerekiyor. İnsanlara duygularını açmak veya açmamakla ilgili buna çok takılıyorum. Mesela mutsuzum. Neyin var? Boş ver. Bitti. O an bundan konuşmak istemiyorum. Belki bundan konuşmak beni daha mutsuz edecek. Belki bundan korkuyorum. Bilmiyorum. Belki sadece mutsuz olmak istiyorum. Böyle bir gerçek de var. Ben bazen mutsuz olmak istiyorum abi. Çok iyi geliyor bana mutsuz olmak çünkü. Var mı? Böyle ağlamaklı film listen. Hani Var. De var. Böyle beni kesin ağlatan şarkılar listesi vardı. Çünkü ihtiyacım var abi ağlamaya. Bu da bir ihtiyaç yani. Mesela yapıyoruz ya, gülmeye ihtiyacım var deyip bir komedi filmi izliyoruz falan. Ya da bir gösteriye gidiyoruz. Ağlamaya da ihtiyacım var abi benim. Bu yalnızlıkla ilgili durumlar. Mesela yalnız kalma isteğini insanların garipsiyor olması. Bir yere çağırıyorlar. Diyor ki ben gelmeyeceğim. Evde oturacağım ya. Yalnız oturacağım. Yalnız kalacağım bugün. Kendimle kalacağım. İyi misin? İyiyim. Yani sadece yalnız olmak istiyorum.
Ya en sevdiğim insandan bile uzak kalmak istediğim, yalnız kalmak istediğim bir an var. Bence hepimizin vardır ve bunun garipsenmesi bana çok garip geliyor. Çünkü yalnızlık hani böyle çok bayılıyorlar bu kelime kalıbına, kişisel gelişim. Uf. Abi bu kişisel gelişim kavramı özellikle 2000'lerden sonra o kadar garip bir şekilde değerlendirildi ki, bir de o kadar yıpratıldı ki bu kavram. Ya bunun bir kıymeti vardı usta yani. Kişisel gelişim böyle marketlerdeki tatlandırıcı rafı gibi oldu. Yani biliyorsun oradaki her şey zararlı. Zararlı ama alıyorsun yani onları. Bir şekilde ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun ya da o senin bir derdini körlüyor, tamam mı? Ve öyle bir duruma geldik ki herkes birbirini kişisel geliştirmeye çalışıyor. Hayır abi, kişisel gelişim öyle bir şey değil yani. Kişisel gelişim gayet bireysel bir şey. Kişisel gelişim yalnızlıkla çok ilgili bir şey. Tabii ki yani burada hani terapileri falan filan bir kenara koyuyorum. Ama yani bir bireyin kendiyle ilgili bir şeye karar vermesi, bir şey öğrenmesi ya da kendinde bir şeyi keşfetmesi için bir biçimde yalnız kalması gerekiyor bence. Evet, kalabalıklar içinde işte seni sahneye çağırdıklarında sahnede şarkı söylediğinde ben iyi şarkı söylüyormuşum ya diyerek bir şey keşfediyor olabilirsin kendinle ilgili. Ama iyi bir şarkıcı olmak için yapman gereken çalışmayı kalabalığın içinde yapamazsın. Kıymetli yalnızlık anını koruyabilmek önemli bir şey. Bunu hem sevdiklerimizden korumak gerekiyor, hem dostlarımızdan, hem ailemizden, ama en önemlisi kendimizden korumamız gerekiyor. Bende şey de var mesela, kıymetli yalnızlık anının içinde kaybolmak var. Bir şey oluyor mesela, çok üzülüyorum. Tamam diyorum, ben bunu kafamda çözene kadar şu alanda kalacağım, şunu yapacağım. O kadar uzuyor ki kendimi unutmaya başlıyorum. Bu oldu hayatımda birkaç kere. Çok sevdiğim dostlarım var, çok kıymetli dostlarım var Allah'tan yani. Gelip beni o duygu durumdan, o halden çıkarttılar. O duygu durumdan çıkamama hali de var. Ben bunu hayatımda gözlemledim yani. Kiminle olduğun çok önemli abi. Yayınlarda işte genç arkadaşlarda, 10'lu yaşlardaki arkadaşlarda çok gördüğüm şöyle bir durum var. İçinde bulundukları ortamı eleştiriyorlar. Diyor ki işte ben okulda şöyle insanlarla bir aradayım. İşte bunların böyle kötü alışkanlıkları var. Şöyle şeyler yapıyorlar. İşte bundan da hoşlanmıyor. Ben şunlardan zevk alıyorum ama benim içinde bulunduğum insanlar bundan hoşlanmıyor. Ve ben yalnız kalmamak için bu insanlarla birlikte, bu insanlar gibi değerlendiriyorum zamanımı. Yani sırf yalnız kalmamak adına çok kötü bir çevrenin parçası oluyor. Evet. Belki de orada ağza alınmayacak şeyleri alışkanlık edecek kendine. Pek çok kötü alışkanlık da böyle başlıyor. Yani erken yaşlarda kazanılan pek çok kötü arkadaşlık yalnız kalmamak için, ortama uyum sağlamak için kazanılıyor bence. Yani çünkü insan aptal bir varlık değil. Yani bir kötü alışkanlığın sana zarar vereceğini sen biliyorsun zaten. Eğer buna bir noktada giriyorsan ya duygusal bir boşluktan ya işte içinde bulunduğun ortamın sana getirmiş olduğu halden diyeyim veya yaptığı baskıdan, o ortamdan kopmamak için. Bu çok sıkıntılı. Ama yalnız kalmamak için 10'lu yaşlarda çevrende sana zarar veren insanlarla bir aradaysan bence burada bir tercih yapabilirsin yalnızlıkla ilgili. Çünkü bir laf vardır, işte çevrendeki insanların ortalamasısındır diye. Çok doğru. Bu laf çok doğru bir laf. Bizde de bir laf vardır, körle yatan şaşı kalkar diye. Doğru. Ya doğru insanlarla bir arada olabilmek o kadar önemli bir şey ki hayatta. Ben çok şanslıyım bu konuda. Ben ilişkiler konusunda bu konuda çok şanslı değildim. Neyse ki artık şanslıyım. Ama çevremdeki insanlar konusunda şansım çok yaver gitti hayat boyunca. Çevremde hep böyle aklı başında, düzgün, üreten, yaratan, ağzından çıkan her bir sözcük son derece kıymetli olan insanlar oldu. Yahu Mete Özgencil gibi bir insanla ben uzun yıllar böyle, benim abimdir yani, onun fikirlerini alma imkanı yakaladım. Başka hiçbir şey bana bunu katamazdı. Düşünsene bu zamanı yani lay eğlendiğim ama işte aslında bana da hiçbir şey öğretmeyen, hiçbir şey anlatmayan, kafamı hiç zenginleştirmeyen biriyle geçirdiğimi. Şu an muhtemelen bunları konuşmuyor olacağım. Çocukluk zamanlarına gittiğimiz için bunu konuşmak istiyorum. Şimdi o yaşlarda çok ciddi bir sorun da var esasında. Akran zorbalığı. Ben çok yaşadım onu. Akran zorbalığı, okuldaki zorbalık. Benim çocukluğum çok ilginçti. Ben çok çelimsiz,
Bence çirkin ama öyle demiyorlar yani. Olur mu çok güzel bir çocuktun falan diyorlar. Bence öyle değil. Neyse. İşte hemen hemen her gün televizyonda görünen falan filan ki yani şimdi televizyonun tek kanal olduğu dönemde sen televizyonda bir iş yapıyorsun. Radyoda bir iş yapıyorsun. Herkes radyo dinliyor, herkes televizyon seyrediyor. İşte televizyon akşam 6'dan sonra yayına başlıyor falan filan ve senin orada yaptığın bir şey var. Okullarda şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. Ortaokulun ilk günü, ilk haftası. O çocuk. Ben oydum. O çocuk var ya. İşte o televizyondaki çocuk falan. İşte o çocuk bendim. Ve şey oluyorsun böyle. Yaratıksın abi yani. Farklısın. Farklısın tabii yani öyle bir yaratıksın. Hani bu böyle övünülecek bir şey değil aslında çocukken. Çünkü çocukken ortama karışabilmek çok kıymetli bir şey. Ergenlikle beraber de ortamdan ayrışabilmek çok kıymetli. Daha popüler olmak falan filan. Neyse orada yırttım Allah'tan yani onu yakalamayı başardım. Ama çocuklukta ilk zamanlar bunu hiç yönetemedim mesela. İşte TRT'ye gidiyorum, stüdyoya giriyorum. Çevremde 50 yaşında insanlar var ve akran gibi davranıyorlar bana. Radyoya gidiyorum aynı şekilde. Bu insanlarla işte fikir teatisinde bulunuyoruz falan filan. Şu kadar bir çocuğum ya yani. Dolayısıyla bir yandan da şey oluyorsun. Kendi zamanından kopuyorsun. Kendi yaş grubundan kopuyorsun. Dolayısıyla ben iyice freak oldum mu böyle kaçık bir tipe dönüştüm ister istemez. Şey çok güzel. İlk böyle bir hafta okulda böyle herkes seni parmakla gösteriyor. İşte bu o çocuk falan filan. Ama ilk haftanın sonunda yavaş yavaş işler değişmeye başlıyor. İşte o gıcık çocuk oluyor. O işte bilmem ne kendini bir halt sanan çocuk oluyor. Ama aslında kendini bir halt da sanmıyorsun. Aksine kendini bir halt sanacak durumda değilsin. Çünkü anlayamıyorsun, tamam mı? Hani bir yerdeyim işte günde 5 saat, 6 saat, 8 saat neyse derse giriyorum. Bir grubun içindeyim ama o grupla da hiçbir şekilde bir hani fikir bazında bir şeyde o frekansı tutturamıyorum. Böyle ebe derken böyle bir bakıyorum herkes nefret ediyor benden falan. Ne oldu lan? Falan yani ne oldu? Dün iyiydik. Aynen. Ya düne kadar çok iyiydik, ne oldu? Sonra ikinci haftada şeye dönüyor. O televizyona çıkan çocuk var ya. Dövdüm ben onu. Onu bir güç göstergesi olarak Ünvan sunuyor. maçına döndük. Evet. Anlıyorum. Yani nasıl düşündüklerini de anlıyorum. Beni nasıl gördüklerini de anlıyorum. Ama çok zor oluyor çocuk için. Yani bir çocuk için çok zor oluyor. Bence hepimiz için sevilmediğini hissetmek çok zor bir histir. Ama işte akran zorbalığı denen şeyin bir limiti yok. Canının yanması çocuklukta çok korkutucu bir şeydir. İğneden korkarız. Diş hekiminden korkarız. Niye? Çünkü diş hekimi benim canımı yaktı. İğneden korkuyorum. Hala korkuyorum. Niye? Çünkü iğne yaptılar, canım yandı. Okula gitmekten korkuyorum. Çünkü okulda canım yanıyor. Arkadaşlarımla olmaktan korkuyorum. Çünkü arkadaşlarım canımı yakıyor. Bence bir çocuk ailesinden çok okulda oluyor artık. Çünkü hayat çok zor. Ebeveynler çalışmak zorunda. Bir çocuğun sosyal ilişkisini yürüteceği en önemli kalabalık okulda gördüğü insanlardan oluşuyor. Ve eğer orada böyle bir şey varsa hakikaten bu o çocuğun gelişimiyle ilgili çok çok ciddi bir sorun. Ya bu arada bu fiziksel bir şiddet olmak zorunda değil. Değil tabii. Yani fiziksel şiddet bence işin en kolayı zaten. Ama hakkımda söylenen sözleri hatırlıyorum. Benimle nasıl alay ettiklerini hatırlıyorum. Çocukken de dişlek bir çocuktum. Konservatuvar kazandığımdaki düşünsene üniversite yani lisans. Bana fare dediklerini hatırlıyorum. 32-33 yaşıma kadar gülerken şöyle yaptım. Diş hekimleri, ortodontistler diyeyim benim için şey diyordu işte bu çocuk düzgün konuşamaz. Yani bu arada bunu dedikleri sırada ben düzgün konuşuyorum yani. Bir yandan da öyle bir durum var. Yani hani konuşuyorum ki falan durumundayım ama adam diyor bu daha kötü olacak falan. Ben hayatta kendimle herhalde en çok kendimle savaştım. Kendimi çok sevmem. Çünkü kendimi sevmemek beni çok tetikte tutuyor. Bir şeyler yapmamı sağlıyor. Kendimi sevmemeyi çok seviyorum. Ama kendimde sevdiğim birkaç özelliğim vardır. Mesela onlardan biri budur. İnatlaşırım ben. Kendimle çok inatlaşırım. Bir şeyi yapabilmek için çok inatlaşırım. Bir şeyi yapamazsın dediklerinde çok kafaya takarım, çok çabalarım, bir yol ararım. Bir yol bul, bir yol aç. Umarım hayat bana bunun tersini göstermez. Çünkü yaşıyoruz, her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bir gün bir yol bulabileceğime veya bir yol açabileceğime olan inancımı yitirirsem nasıl yaşarım? Hiç bilmiyorum. Yani hayatta çok korktuğum şeylerden biri bu.
Bugün koşullar çok sert. Dünya çok sert. Bütün bunların içinde hayal kurmak ve o hayalin peşine koşabilmek, onu da geçtim, bir umudun olması ve o umuda ulaşabileceğine ilişkin inancı koruyabilmek çok zor olabiliyor bazen. O yüzden sürekli yayın yapıyorum. O yüzden sosyal medyada bir şeyler üretmeye çalışıyorum. O yüzden insanları gülümsetmeye çabalıyorum. O yüzden bu videoları yapıyoruz. Çünkü 10'lu yaşlardaki pek çok arkadaşımızın bugün geleceğine baktığında biraz daha karanlık gördüğünü hissediyorum. Bir yol bul, bir yol aç. En olumsuz durumda bile o olumsuz durumun seni içine koyduğu kutunun içinde duvara vura bir çatlak oluşturuyorsun. Oradan ışık giriyor, diyorsun ki dışarıda ışık varmış. O koşulların dışına çıkmak mümkün. Dolayısıyla biraz zamana güvenmek lazım. Bir şeyin iyi mi kötü mü olduğuna karar vermek için kendimize biraz zaman tanımamız lazım. Biten bir ilişki, çok kötü olarak adlandırdığımız bir tecrübe, belki de hayatımızda harikulade bir yere gitmemizi sağlayacak eşsiz bir anın başlangıcı. Ay neyse, ne kadar çok konuştum ya böyle. Sıkılmadınız mı? Ben bazen kendi sesimi duymaktan çok sıkılıyorum. Şöyle, ya biz bugün bir sohbet ettik işte. Özgüven konuştuk, yalnızlık konuştuk, başarı konuştuk, başarısızlık konuştuk, zaman konuştuk. Bir sürü şey konuştuk işte. Ama tabii ki bu konuların hepsinin üzerine uzun uzun konuşmak mümkün. Onları da başka bir zamana bırakalım. Bunu videoya yorum yapın diye söylemiyorum, onu da bilin. Ama eğer bir şeyden bahsetmemizi, bir şeyi konuşmamızı ya da sizin hani ya şundan bahsetsek nasıl olur diyeceğiniz bir şey varsa lütfen videonun altına yazar mısınız? Hani yalnızlık falan filan dedik ya, ara sıra insan sohbet edecek birini arıyor. Hatta bazen insana hiç tanımadığı biriyle sohbet etmek gerekiyor. İşte öyle bir şey olsun. Okuyacağız. Ben okuyacağım en azından. Bir şey daha rica ediyorum. Ben bu videonun size nasıl hissettirdiğini hiç bilmiyorum. Şu an ben aslında bir kameraya sohbet ediyorum. Sizi göremiyorum. O yüzden Zeki Müren de sizi görsün ya. Bir şeyler yazın. Nasıl hissettiğinizi yazın. Burada anlattıklarımın size ne hissettirdiğini yazın. Belki oradan başka bir yere gideriz. Belki oradan bir muhabbet açılır. Çok teşekkür ederim.